Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle beraber bu videomda bu güzel Frida çantalarımızı öreceğiz hep beraber. Çok kolay çantamız, zincirle başlıyoruz ve sık iğnelerle devam ediyoruz. Hem şirin hem güzel bir çantamız oldu. Bu da değişik bir modelimiz oldu. Lütfen YouTube kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Çantalarım ve ördüğüm diğer örgüler hakkında yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtirseniz çok memnun olurum. Beni Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta, Pinterest'te de takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri kanallarımın ismi. Beni orada da takip edip beğeni, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Sizlerle farklı farklı çanta tarifleri paylaşıyorum. Kanalımdaki diğer çanta tariflerinizi de izlemenizi tavsiye ederim. Çantamızda 100 gram ip yeterli olur. 100 gram ip kullandım ben. 90 gram, 100 gram ip yeterli olur. Tabii farklı farklı renklerden ördüğümüz için hangi renge kaç gram ip gitti onu tahmin edemiyorum ama toplamda 100 gram ip yeterli oluyor. Eğer elinizde arta kalan ipleriniz varsa onları değerlendirmek için de çok güzel bir tarif bence. Şimdi sizinle beraber bu çantamızı öreceğiz. Şu şekilde çantamız. Ve çantanın ölçüleri açıklama kısmında da videonun sonunda da var. Eğer merak ediyorsanız. Ağız kısmına ben bu şekilde bir ilik tercih ettim. Şöyle içini astarlayabilirsiniz. Şöyle görüntüsü. Siz isterseniz çıt çıt dikip ya da astarlarken fermuar dikebilirsiniz. Ve çok kolay, çok şirin bir çantamız oldu bu da. Ve çantamızı örmeye başlayabiliriz. Ve çantamızı kağıt iple örüyorum. Ve 4 milim tığ kullandım kağıt ipimi örerken. Şu şekilde bir halkamızı yapalım. Ve bu halkanın içinden tığımızı geçirip buraya bu şekilde zincir yapıyoruz. Ve şimdi bu şekilde zincirler yapacağız. 32 tane zincir yapıp geliyoruz. 32 tane zincir yapıp gelelim. 32 tane zincirimizi çektik. Şimdi şu şekilde zincirlerimizi yan çevirdiğimiz zaman burada üst tarafta görünen buradaki orta yerdeki çizgi gibi olan yerlerden sık iğneler yapacağız buraya. Hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Şöyle zincirimizi çektikten sonra yan çeviriyoruz. Ve buradaki tepelerden ortasındakinden tığımızı geçirip sık iğne yapacağız buraya. Şu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, bütün tepelere bu ortadaki çizgi gibi görünen ilmeklerden 31 tane sık iğne yapacağız buraya. Bütün zincirlerimizin tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 31 tane sık iğne yapıp geliyoruz. Evet, şu anda 30 tane sık iğnemizi yaptık. Ve burada sonuncu zincirimizin olduğu yere yine aynı şekilde şu şekilde ortadaki ilmeğimizden tığımızı geçiriyoruz. Ve bu boşluğun içine 3 tane sık iğne yapacağız. 30 tane sık iğne yapmıştık. Bu sık iğne ile beraber 31 tane sık iğne oldu. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yaptık. Ve şu şekilde aynı boşluğa tığımızı şuradan başlangıç yerine doğru çevirelim. Ve bu şekilde buraya da bir tane sık iğnemizi yapacağız. 1, 2, aynı boşluğun içine. Üçüncü sık iğnemizi de yaptık. Toplamda 30, 31, 32 tane sık iğne oldu. Şimdi zincirimizin diğer kenarında kalan ilmeklerinde hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu başlangıç ucunu da içinden yürütelim. Önümüzdeki ilmekten başlayarak hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım.
Şu şekilde 2 tane ilmek görünüyor önümüzde. İkisine beraber sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bütün sık iğnelerimizin toplamı 64 tane olacak. Diğer kenarla beraber bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Evet, sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıp geliyoruz. Evet, şu anda 62 tane sık iğnemiz var. Ve burada sonuncu birinci yapmış olduğumuz karşı taraftaki sık iğnenin aynı karşısına gelen buradaki zincirimizin ilmeğinden takıyoruz. 63 tane sık iğne oldu. Ve burada aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Toplamda 64 tane sık iğnemiz oldu. Ve burada birinci yapmış olduğumuz sık iğnenin zincirlerimize başlarken ilk bu sık iğneden başlamıştık sık iğnelerimizi yapmaya. Buradaki sık iğnemizden batıyoruz. Şu şekilde ilmeğimizi çıkarıp direkt buradaki ilmekten çıkararak kaydırma yaparak bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir tane zincir çektik ve aynı sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve şimdi önümüze gelen bütün sık iğnelerin tepesine yine birer tane sık iğnemizi yapalım. Ve bu şekilde sık iğneler yapacağız bir sıra boyunca. Eğer sırayı karıştırırız diyorsanız siz burada ilk başladığımız yerdeki sık iğneye birinci sık iğnenin tepesine yer belirleyici takabilirsiniz. Sırayı karıştırırız diyorsanız buradaki ilk başladığımız sık iğneye yer belirleyici takalım. Dönüp geldiğimizde buradaki sık iğne sıramızın başlangıcı olacak. Bu sık iğneden batarak kaydırma yapıp bir zincir çekeceğiz. Eğer karıştırırız diyorsanız yer belirleyici takabilirsiniz. Birinci sık iğneye. Evet, hepsine birer tane sık iğne yapıp gelelim. Yine burada da aynı şekilde hepsine sık iğne yapacağız. Buradaki dönüş yerine de hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Ve burada sıramızın başına kadar toplamda 64 tane sık iğne olacak yine. 64 tane sık iğne yapıp geliyoruz. Evet, 64 tane sık iğnemizi yapıp geldik. Şimdi burada önümüzde kaydırma yaptığımız bir ilmek var. Bu ilmeği atlıyoruz ve birinci sık iğnenin tepesinden batıyoruz. Ve buraya yine kaydırmamızı yapalım. Bir tane zincir çektik ve aynı sık iğnenin tepesine bir tane de sık iğne yaptık. Ve yine burada bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğnemizi yapalım. Yine toplamda 64 tane sık iğne yapacağız. Evet, bu şekilde yine 64 tane sık iğnemizi yapıp geleceğiz buraya kadar. Yine buradaki 64. sık iğnemizi yaptıktan sonra buradaki kaydırmayı atlıyoruz ve buradaki sık iğnenin tepesinden batarak bir kaydırma, bir zincir, bir sık iğne yaparak bir üst sıraya çıkacağız yine. Her sırada 64 tane sık iğnesi öreceğiz. Şöyle ben santim olarak da ölçüsünü vereyim. Siz daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Evet, ördükçe daralma yapabilir. Şu anda 22 santim çantamızın eni. Ama daha da daralma yapabilir ördükçe. Evet, bu şekilde şu anda şöyle katladığımız zaman şurası zincir çektiğimiz yer. Şöyle katladığımız zaman 1, 2, 3. sırayı örüyoruz şu anda. 3 sıra daha öreceğim ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca
6 sıra olana kadar 64 tane olan sık iğnelerimizi bu şekilde aynı anlattığım şekilde burada zincir çekerek bir üst sıraya çıkarak döne döne öreceğiz. 6 sıra olduktan sonra farklı bir iple öreceğim bir sıra. Evet, 6 sıra olana kadar örüp geliyoruz. Evet, 6 sıra boyunca kırmızı rengimizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sırada da her sırada 64 tane sık iğnemiz oldu. Sıralarımızı birleştirme yerine kadar örüyoruz 6 sıra boyunca. Şimdi burada farklı bir renge geçeceğim. Burada çantamızın alt kısmında görünen yerimizi yapıyoruz. Feridanın yüzünün altında görünen kısım. Şimdi farklı bir renge geçeceğim için burada renk geçiş uygulayacağım. En son 64. sık iğnemizi yaptıktan sonra sıramızı birleştirirken şurada birinci sık iğnenin tepesinden yine ipimizi, tığımızı takıyoruz. Ve buradaki ucumuzu tığımıza doluyoruz ve bu ipimizi buradan çıkarıp kırmızı ipin içinden geçirerek kaydırmamızı yapıyoruz. Ve bir tane zincir çektik. Bir üst sıraya çıkacağız şimdi. Üst sıramızı bu renkle öreceğim. Siz farklı bir renklerle de örebilirsiniz. Bir tane zincir çektik ve aynı sık iğnenin içinden yine bir tane sık iğne yaparak bir üst sıramıza çıkmış olduk. Uçlarımızı iyice çekelim. Bu kırmızı ipimiz burada kalacak. İçinden yürütmeyeceğiz. Bu ucumuz burada duracak. Bir üst sırada tekrar bu ipimizi takacağız. Şimdi bir sıra boyunca bütün sık iğnelerimizin tepesine yine sık iğne yaparak bu rengimizle örüyoruz sıranın sonuna kadar. Toplamda 64 tane sık iğne yapacağız. Her sırada olduğu gibi. Bu ucumuzu içinden yürüttük. Kırmızı ucumuzu içinden yürütmeyeceğiz. Burada duracak o, bekliyor. Evet, bu şekilde 64 tane sık iğnemizi yapıp geliyoruz. Evet, bir sıra boyunca 64 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi burada birinci yaptığımız sık iğnenin tepesinden yine sık iğnemizi yapacağız. Buradaki kaydırmamızı atlıyoruz. Birinci sık iğnemizin tepesinden tığımızı taktık ve kırmızı ipimizi burada bırakmıştık. Bu ucumuzu bu şekilde tığımıza dolayıp çıkarıyoruz ve kaydırma yaparak sıramızı birleştirdik. Bir tane zincir çekiyoruz ve buradaki sık iğnemizin aynı olduğu boşluğa bir tane sık iğne yaparak bir üst sıraya çıktık. Şu ucumuzu çekiştirelim. Bu ucumuz burada kalacak ve kırmızı ipimizle öreceğiz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde yine sık iğnelerimize birer tane sık iğne yapıyoruz. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapalım kırmızı ipimizle. 64 tane sık iğne yapıp gelelim. Kırmızı ipimizle de 64 tane sık iğnemizi örüp geldik. Şimdi burada yine bu ipimizi içinden yürüterek bir üst sıraya çıkıyoruz. Birinci sık iğnenin tepesinden batalım. Bu ipimiz de içinde kalsın. Ve bu şekilde buraya bir tane kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çektik. Ve aynı sık iğnenin tepesine bir tane de sık iğne yaparak sıramıza başlıyoruz. Şimdi buraya 1 2 ucumuzu da içinden yürütüyoruz. Bu şekilde 3 şöyle ilmeğimizi taktık. Dördüncü sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Kırmızı iğne ile ilmeklerimizi çıkardık kırmızı ipten ve bu ipimizi dolayıp sık iğnemizi bu iple devam edeceğiz.
Sıradaki sık iğneden devam ediyoruz. Kırmızı ucumuzu da içinden yürütelim. Sık iğnenin içinden. 1 2 3 tane sık iğnemizi yaptık. Dördüncü sık iğnemizi de bu şekilde ilmeğimizi çıkarıyoruz. İpimizi bıraktık. Bu ipimizi tığımıza taktık. Ve sık iğnemizi bu şekilde kırmızı ipimizle yaptık. Beyaz ucumuzu biraz çekiştiriyoruz. Hep içinden yürüteceğiz uçlarımızı. Sıradaki sık iğneden devam ediyoruz. 1 2 3 4. Evet, 4 tane sık iğnemizi yaptık. Ucumuz içinde yine 1 2 3 4. Yine 4 tane sık iğnemizi yaptık. Ucumuzu içinden örüyoruz. 1 2. Bu şekilde ilerliyor bu sıramızda. Yine toplamda 64 tane oluyor sık iğnemiz. Ama dörder dörder renk geçişleri yaparak öreceğim bu sıramızı. Siz isterseniz bu renk geçişli yeri hiç yapmayabilirsiniz. Dümdüz kırmızıyla da örebilirsiniz bütün sıraları. Ben bu şekilde yaka kısmında Frida'nın boynunun altında yaka kısmında bu şekilde bir renk geçişi uyguladım. Siz isterseniz uygulamadan da örebilirsiniz. Evet, bu şekilde örelim bu sıramızı. 4 tane açık renkten 4 tane kırmızı, 4 açık 4 kırmızı olacak şekilde toplamda yine 64 tane sık iğnemiz olacak. Örüp gelelim. Evet, 4'er tane renklerimizi ördük bu şekilde. Arka kısmı da aynı şekilde. Ve sıramızın başına kadar geldik yine. Evet, en son açık rengimizi ördük. Ve yine buradaki birinci sık iğnenin tepesinden tığımızı taktık. Beyaz ipimizi bıraktık ve kırmızı ipimizi doluyoruz. Bu şekilde yine bir kaydırmayla sıramızı birleştirelim. Bir tane zincir çekip sık iğnenin tepesine bir tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bu ucumuz yine burada bekleyecek. Kırmızı iple öreceğiz bu sıramızı. Yine sık iğnelerimize hepsine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve toplamda 64 tane sık iğnemizi yine yapıp geleceğiz bu sırada kırmızı ipimizle. Evet, hepsine, bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğnemizi yapalım. Bir sıra boyunca ve 64 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Evet, bir sıra boyunca 64 tane kırmızı ipimizle ördük. Şimdi yine burada birinci sık iğnemizin tepesinden batıyoruz. Bu ipimizi bıraktık. Diğer ucumuzu alıyoruz. Ve bu şekilde kaydırmayla bir üst sıraya çıktık. Bir zincir çekiyoruz. Ve aynı sık iğnenin tepesine bir tane de sık iğnemizi yapıyoruz. Bu kırmızı ipimiz burada duracak yine. Bir üst sırada kırmızı ile öreceğiz. Bu burada bekleyecek şimdi. Ve bu sıramızda yine bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Yine toplamda 64 tane sık iğne yapıp gelelim. Evet, 64 tane sık iğnemizi yapıyoruz bu ipimizle ve burada görüşüyoruz. Evet, 64 tane sık iğnemizi ördük. Yine birinci sık iğnemizin tepesinden tığımızı takıyoruz. Bu ucumuzu bıraktık. Diğer ipimizi aldık.
Ve şu şekilde yine kaydırmayla sıramızı birleştirelim. Bir tane zincir çektik ve bir sık iğne yaptık. Şu ucumuzu da içinden yürütelim. Artık bu uca ihtiyacımız kalmayacak. Biraz yürüttükten sonra bu ucumuzu kesebiliriz. Şöyle yine bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğnemizi yapalım. Yine toplamda 64 tane sık iğnemiz olacak. Şu ucumuzu çekelim. Ve artık kesebiliriz bu ucumuzu. Evet, ucumuz bitene kadar ördük. Şimdi bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapmaya devam edelim. Ve toplamda 64 tane sık iğne yapıp geliyoruz. Evet, bir sıra boyunca kırmızıyla sık iğnelerimizi yaptık. Yine 64 tane sık iğne ördük. Şimdi Frida'mızın kazak kısmı, yani tişört ya da bluz kısmını bitirdik. Siz eğer bu şekilde renk geçişi olsun istemiyorsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra tek renk olarak da örebilirsiniz. Bu renkleri koymayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ya da farklı renklerle de uyum yapabilirsiniz. Renk uyumu istediğiniz renkle örebilirsiniz. Evet, 64 tane yine sık iğnemizi örüp geldik. Ve birinci sık iğnenin tepesinden batıyoruz. Bu ucumuzu bıraktık. Artık Frida'mızın yüz kısmını öreceğiz. Surat kısmını, yani yüzünü öreceğiz. Ve beyaz renkle örüyorum. Diğer rengimizle aynı ip değil bu. Diğeri daha krem gibiydi. Bu beyaz renk. Siz de açık bir renkle örün. Yüz kısmını beyaza en yakın olan renkle. Ve sık iğnemizin içinden tığımızı geçirdik. İpimizi doluyoruz. Kaydırma yaparak ipimizi değiştirdik. Şu ucumuzu çekelim. Şimdi bir tane zincir çektik. Ve bu kırmızı ucumuzu da içinden yürütelim. Beyaz ucumuzu da içinden yürütelim. Ve aynı sık iğnenin tepesinden yine aynı şekilde sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım. Evet, bu sıramızda da yine 64 tane sık iğne yapacağız. Uçlarımızı yürütüyoruz. İçinde gizlemiş oluyoruz yani uçlarımızı. Eğer siz karışıklık olur, kafanızı karıştırırsa bunları örmeyin. Daha sonra içinden ilmeklerin arasından geçirerek kaybedersiniz. Ama bu şekilde uğraşması olmuyor. Daha düzgün bir görüntümüz olmuş oluyor. Şimdi kırmızı ipimizi kesiyoruz. Artık kırmızıya ihtiyacımız yok. Surat kısmını beyaz renkle öreceğim. Ya da beyaza en yakın olan herhangi bir renkte olur. Evet, bu şekilde bütün sık iğnelerimizin tepesine birer tane sık iğne yapalım. Toplamda 64 tane sık iğne yapıp geliyoruz. Evet, açık rengimizle 64 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi yine bir üst sıraya çıkıyoruz. Birinci sık iğnemizin tepesinden tığımızı geçirelim. Tığımıza doluyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve aynı sık iğnenin tepesine bir tane de sık iğnemizi yaparak bir üst sıramıza çıkmış olduk. Yine hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım.
Toplamda 64 tane sık iğne yapacağız yine. Şimdi ben bütün sıraları anlatmayayım. Artık burada 15 sıra sık iğne öreceğiz. Yüz kısmı için 15 sıra sık iğneye ihtiyacımız var. Her sırada 64 tane sık iğne olacak ve burada kaydırma yapıp bir zincir çekip bir sık iğne yaparak bir üst sıraya çıkacağız her sırada. Şu anda 1-2 sıra açık rengimizle yüz kısmı için sık iğne sıralarımızı ördük. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 olacak şekilde 15 sıraya ulaşana kadar sık iğnelerimizi örüp gelelim. Aynı şekilde 64'er tane sık iğnelerimizi 15 sıra örüp geliyoruz. Evet, Firida'nın yüzünü de ördük. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra açık rengimizle Firida'nın yüzünü de ördük. Şimdi siyah rengimizle saçlarını öreceğiz. Yine burada 64 tane sık iğnemizi ördük ve birinci sık iğnenin tepesinden tığımızı geçirdik. Bu ipimizi bırakıyoruz. Siyah rengimizle saçlarını örmeye başlıyoruz. Başını. Evet, buradan yine ipimizi ekliyoruz. Ve bu şekilde ilmeğimizin içinden geçirdik ve bir tane zincirimizi çektik. Şu ipimizi çekelim. Evet, hem siyah ucumuzu hem beyaz ucumuzu elimizle tutuyoruz ve buradaki birinci sık iğnenin tepesinden yine sık iğne yaparak örmeye başlıyoruz. Firida'nın saçları için 64'er tane sık iğne öreceğiz yine her sırada. Uçlarımızı da içinden yürütelim. Bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine yine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, beyaz ipimizi kesebiliriz. Evet, uçlarımızı bitene kadar içinden yürüttük. Şimdi bütün sık iğnelerin tepesine yine sık iğne yapacağız. Her sırada 64 tane sık iğnemiz olacak. Evet, ben bu sıramızda sadece saçımızda geçiş sırasını anlatmak için çekiyorum bu sıramızı. Hepsini anlatmayacağım. 64 tane yine sık iğne yaptıktan sonra buradaki birinci sık iğnenin tepesinden yine bir tane kaydırma yapıp bir zincir çekip aynı yere bir sık iğne yaparak aynı bu alt sıralarda ördüğümüz gibi aynı şekilde siyah rengimizle öreceğiz. 64 tane sık iğnemiz olacak her sırada. Ve saçımız için ben şu an birinci sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 sıra siyahla örüp geleceğim. Siz de sık iğnelerimizi siyah rengimizde 6 sıra olacak şekilde örüp gelin ve daha sonra askı kısmını anlatmaya başlayabilirim. 6 sıra siyahla örüp geliyoruz. Şimdi siyah ipimizle 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra saç kısmını örüp geldik. Şimdi burada 64 tane yine sık iğnemizi yaptık. Bu ipimizi kesiyoruz. Bu ilmeğimizi bu şekilde çıkaralım. Ve birinci değil ikinci sık iğnenin ilmeklerini tığımızdan geçiriyoruz. Ve bu ipimizi buradan çantanın iç yüzüne doğru çekelim.
Şimdi şöyle çantanın iç yüzünü çeviriyoruz ve burada sonuncu yaptığımız sık iğneden buradaki ilmeğimizi çıkardığımız sık iğnenin ilmeğinin içinden bu şekilde tığımızı takalım. Ve bu ipimizi tığımıza dolayıp arka yöne doğru çekiyoruz yine. Evet, bu şekilde bitişlerimiz daha düzgün bir görüntüye ulaşacak. Burada bir çıkıntımız olmayacak. Evet, burada ipimizi düğümleyelim. Şöyle herhangi bir ilmekten tığımıza takıp düğümleyeceğiz. Ve bu ucumuzu buradaki sık iğnelerin içinden geçirerek alta doğru ya da yanlara doğru bu ucumuzu kaybedeceğiz. Şimdi şu şekilde askılarını örmeye başlayalım. Çantamızı düzeltelim. Tam yanlara geldiğinden emin olacağız. Şöyle ipimizi takıyoruz. Ben siyah iple ördüm yine. Askısını da siz istediğiniz renkle örebilirsiniz. Şöyle tam yana ayarladığımız zaman buradaki sık iğneden tığımızı geçiriyoruz. Bir tane zincir çektik. Ve aynı sık iğnenin tepesinden şu uçlarını da bakın içinden yürütebiliriz. Bir tane sık iğne yaptık. Ve bir sonraki sık iğneden de bir tane sık iğnemizi yapalım. Ve şimdi şöyle koyduğumuz zaman iki sık iğne de tam çantanın yan tarafına gelecek şekilde ayarlayalım. Şöyle bir önden yapsam daha düzgün olacak. Şundan takalım. Sayabilirsiniz. İki kenarında tam ortaya gelecek şekilde iki tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir bakalım. Evet, tam yana dek gelecek iki sık iğnemiz. Şimdi iki tane sık iğne yaptıktan sonra çeviriyoruz. Çantamızı şu şekilde ters yönünden öreceğiz. Askımızı şöyle sıradaki sık iğneden, önümüzdeki sık iğneden tığımızı geçirdik. İlmeğimizi çıkardık ve tığımızdaki iki ilmeği örüyoruz. Yani sık iğne yaptık buraya. Şimdi tekrar çeviriyoruz. Ve önümüzdeki burada iki tane kenar kısmında görünen sık iğne var. Bu sık iğneleri de, bu ilmekleri de tığımıza takalım. Bu birinci biraz zorlayabilir. Evet, ikisini tığımıza taktık. İpimizi doladık ve bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Tekrar döndürdük. Şurada önümüzde yine iki tane ilmeğimiz var. Bu ilmekleri tığımıza takıyoruz. İlmeğimizi çıkardık ve sık iğnemizi yaptık. Tekrar döndürdük. Ve yine önümüzde iki tane ilmeğimiz var. Şöyle görünen. Bu ilmeklerin altından yine ipimizi çıkardık. Sık iğnemizi yaptık. Döndürdük. Her sırada aynı şeyi tekrarlayacağız. İki tane ilmeğin altından ilmeğimizi çıkarıp sık iğne yapıp döndürüyoruz. Yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, askımızın uzunluğu ne kadar olsun istiyorsak o uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Döndürüyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Döndürdük. Evet, askanızın uzunluğu ne kadar olsun istiyorsanız o uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde modelimizi uygulayalım. Askımızı örüp geliyoruz ve bu ucumuzu da çantanın iç yüzünde arkaya doğru çekerek buradaki ilmeklerin altından içeriye doğru çekerek yine çantanın iç yüzünde kaybediyoruz uçlarımızı.
Evet, askımızı örüp gelelim. Ördükten sonra yüzünü şekillendireceğiz ve buraya çiçeklerimizi de yapacağız. Evet, örüp geliyoruz. Evet, çantamızın askısını örüp geldik. Şimdi kaç santim örmüşüm? Şu şekilde size ölçüsünü vereyim. Siz de kendi boyunuza göre askısının uzunluğunu kısaltıp uzaltabilirsiniz. Kullanacak olan kişinin boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle ölçtüğümüz zaman 95 santim oldu benim askımın uzunluğu. Benim için bu ölçü yeterli. Çapraz bir çanta asmak için gayet ideal bir ölçü. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz boyutunu. Şimdi çantamızı şöyle şu şekilde tuttuğumuz zaman yine buradaki iki tane kenara gelen ilmeğimizden sık iğnemizin tepesinden tutturacağım askımızı. Şöyle askımızın düz olarak düz bir şekilde geldiğine emin olduktan sonra şöyle çantamızın yan kısmını çevirelim. Şu şekilde tutuyoruz. Ve burada çantamızın yanına gelen iki tane sık iğneden şöyle tam kenara gelen sık iğneden tığımızı geçirelim ve şöyle bir tane kaydırma yapıyoruz buraya. Şimdi burada kenardaki iki tane ilmeğimizden takalım. Şöyle bir kaydırma da buna yapalım. Ve sıradaki sık iğneye batarak bir tane de kaydırma yine çantamızdan yapıyoruz. Bir tane zincir çekelim ve ucumuzu içine doğru çekip kaybedeceğiz şimdi. Şöyle tekrar bakalım, askımız düz mü? Evet, düz bir şekilde geliyor ve tam çantanın yandaki iki sık iğnesi mi? Evet, tam çantanın yandaki iki tane sık iğnesine denk geldi. Şimdi ipimizi burada kesiyoruz. Ucumuzu çıkaralım. Ve buradaki ucumuzu çantanın iç yüzüne doğru çekiyoruz. Siz isterseniz iğneyle de birleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış birleştirme şekli. Şöyle bir sonraki sık iğnenin altından ucumuzu içeri doğru çekelim. Ve çantanın iç yüzünde ucumuzu kaybedeceğiz. Buradaki ilmeklerin arasından geçirerek şöyle şurada bir tane düğüm atabiliriz. Daha ince uçlu bir tığ alırsanız daha rahat olur ucumuzu kaybetmesi. Bir tane düğüm attıktan sonra çantanın buradaki sık iğnelerin altından geçirerek aşağı doğru ya da yana doğru ucumuzu kaybedeceğiz. Evet, hepsini anlatmayayım. Bir müddet daha sık iğnenin içinden yürütüp ucumuzu kesiyoruz. Bütün uçlarımızı buradaki kaybedebiliriz. Evet, bu şekilde askımızın yapılışı da bitmiş oldu. Şimdi yüzünü şekillendirmeye geçiyoruz. İğnemize kırmızı ipimizi taktım. Şu kadar bir ip yeterli. Ne kadar yeterse o kadar siz de ayarlayın. Kendi modelinize göre. Şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şu iki kat yaptım ipimizi. İki katını beraber şimdi şekillendireceğiz. Dudağını yaparken. Şöyle düzgünce bir düğüm atalım burada. Şöyle. Sağlam bir düğümümüzü attık. Şimdi buradan sayıyoruz. Karşılıklı kaç tane sık iğnemiz var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 tane sık iğnemiz var. Tam ortasına denk gelen sık iğnemizden
Evet, tam ortasını bulduktan sonra buradaki sık iğnemizin bir iki kenarında ve diğer iki kenarında 2 tane sık iğne kalması lazım. Toplamda 5 tane sık iğneye ihtiyacımız var. Evet, önce ortadaki sık iğneyi belirliyoruz ve iki sağına ve iki soluna olacak şekilde dudağımızı yapacağız buraya. Şöyle sayalım şimdi. Bu ortadaki sık iğnemiz. 1, 2, 3. Alttan 3. sıra. İki kenarına kayıyoruz. 1, 2 ve şu şekilde buradaki sık iğnemizin çaprazına gelen yerden iğnemizi takacağız. Şöyle, yani şuradan içinden buradan iğnemizi geçirelim. Evet, ipimizi düğümledik. Düğümümüz içeride kaldı. Ve buradaki ipimizi çıkardığımız yerin çaprazına gelen yer burası. Buradan şu şekilde sık iğnemizin altından iğnemizi takalım. Ve şöyle alttan 1, 2, 3. ile 4.'nün arasındaki boşluktan dudağımızı işleyeceğiz buraya. Bir gerideki buradan aynı batmış olduğumuz yerden iğnemizi takıyoruz. Ve önümüzdeki sık iğnenin bir yanındaki boşluktan şöyle iğnemizi çıkaralım. Elde makine dikişi yapmış oluyoruz yani. Şimdi bir gerideki bu sık iğnenin bir yanındaki bu ipi battığımız aynı yerden iğnemizi batalım. Ve önümüzdeki sık iğnenin gerisindeki önündeki boşluktan iğnemizi çıkarıyoruz. Evet, bu şekilde bir görüntümüz var. 1, 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi buradaki sık iğnenin yine bir gerisinden battık. Önümüzdeki sık iğneden sonraki boşluktan iğnemizi çıkardık. 3 tane sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi yine buradaki aynı bir gerisindekinden battık. Bir ilerisindekinden çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, sonuncu sık iğnemiz bu. Buradan batıyoruz bir gerisinden. Ve çaprazına dek gelen yerin üstünden aynı buradaki başladığımız yerden bir üst sıradaki böyle sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne kalacak burada aralarda. Alt sırada 5 tane sık iğnemiz vardı. Evet, bu şekilde dudağımızı buraya işliyoruz. Şimdi yine bir geriye batarak dudağımızın bu köşesini, kenarını da yapmış oluyoruz. İğnemizi içe doğru çekelim. Evet, bu şekilde oluşturduk dudağımızı buraya. 5 tane sık iğnemiz oldu ortada. Bu kenarlara da tam çaprazına gelecek yerlerden ipimizi çıkardık. Evet, bu ucumuzu şimdi kesiyoruz burada. Düğüm atabileceğimiz kadar ya da önce düğümümüzü atalım. Şu biraz zor oluyor içini işlemesi. Şöyle ipimiz bu şekilde ve iğnemiz elimizde. Buradaki ipimizin etrafından bir tur iğnemizi çevirdik ve şu şekilde düğümümüzü atıyoruz buraya. Evet. Şöyle düğümümüzü attık. Ucumuzu keselim. Çantanın iç yüzünde kalacağı için içinden yürütmeyeceğiz. Çünkü kırmızı beyazın içinden belli olabilir ön yüzünden. İç yüzünde düğüm olacak şekilde kalsın. Eğer astarlarsanız astarın altında kalıyor zaten düğümleri. Şimdi kırmızı ipimizi çıkarıyoruz. Ve burada siyah ipimizi takacağız. Bayağı uzun bir siyah ipimize ihtiyacımız var. Hem gözümüzü hem kaşımızı yapacağız bu siyah iple. Yine 2 kat işleyeceğim. 2 kat yapalım. Şöyle ayarlayalım. Bayağı bir uzun bir ip olsun ipiniz. Şöyle eşitliyoruz uçlarımızı ve düzeltelim ipimizi.
ipimizi tam ortaya gelecek şekilde ayarlayalım. Tekrar eşitleyelim iki ucunu. Evet, şöyle tam ortadan ipimizi geçirdik. 2 kat ipimiz yine. Burada ucunu düğümlüyoruz. Bir tane düğüm attım. Evet, dudağımızı şekillendirdikten sonra şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane dikişimiz vardı burada. Ve bu yandan 1, 2, ikinci dikişimizin üstüne dek gelen sık iğne sıralarından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane saydığımızda tam buradaki boşluktan kaşımızın birleşim yeri olacak burası. Tam oradan dengeledikten sonra yüzümüzü şuradaki gözünü yaparak başlıyorum ve bu şekilde kaşlarını yaparak devam edip buradaki gözünü de bitiriyorum şekillendirmemizi. Şimdi burası kaşımızın tam V'sinin orta yeri. Bunun bir alt sırasından 1, 2, 3 tane sık iğne ilerisine doğru saydığımızda 3. sık iğnenin altındaki boşluktan şuradan iğnemizi çıkaralım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğnenin üstü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6. sık iğnenin üstünden ipimizi ekliyoruz. Yine 2 kat siyah ipimiz var ve ucumuzu düğümlemiştik. Buradan ipimizi çıkardık. Tığımızı da alabiliriz. Buradan gözümüzü oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi buradaki çıktığımız aranın hemen yanındaki sık iğnenin şöyle çaprazına gelen buradaki boşluktan sık iğnenin hemen altından iğnemizi takalım ve diğer boşluktan iğnemizi çıkarıyoruz. Şu uçlarımızı düzeltelim burada. Şimdi gözümüz için şöyle bir geriden iğnemizi battık. Hemen burada çıktığımız yerdeki boşluktan iğnemizi batıyoruz. Ve önümüzdeki sık iğnenin hemen yanındaki altındaki boşluktan iğnemizi çıkardık. Şu şekilde çapraz olacak şekilde şöyle iğnemizi çıkardık ve buradaki aynı boşluktan yine iğnemizi takıp önümüzdeki boşluktan değil diğer boşluktan iğnemizi çıkaralım. Şimdi bir gerideki boşluktan iğnemizi batıyoruz ve önümüzdeki sık iğnenin altından hemen buradaki ipimizin altına dek gelen sık iğne boşluğundan iğnemizi çıkardık. Şöyle düzeltelim uçlarımızı. Ve şimdi yine burada aynı yerdeki boşluktan iğnemizi takıyoruz. Ve önümüzdeki sık iğnenin bir ilerisindeki boşluktan iğnemizi çıkardık. Şimdi buradaki bir gerideki boşluktan iğnemizi taktık. Ve şimdi ipimizi çıkardığımız yerin altındaki boşluktan iğnemizi geçiriyoruz. 4 kez bu işlemi tekrarlayacağız. 1, 2, 3.
Yine buradaki boşluğumuzun bir önündeki sık iğnenin bir yanından iğnemizi çıkardık. Bir, iki, üç. Evet, tekrar geriden battık ve bir altından çıkıyoruz. 4. 4 tane yaptıktan sonra şimdi iğnemizi buradan takalım. Ve önümüzdeki boşluktan değil, bir yanındaki boşluktan, şu arada bir boşluğumuz kaldı. İğnemizi çıkaralım. Şimdi buradaki aynı kenardaki boşluğumuzdan bir üst sıranın bir yanı değil, diğeri aynı bununla aynı hizada iğnemizi geçiriyoruz. Ve burada 2 üstüne ve 3 yanına 1, 2, 3. sık iğnenin ikinci sırasından şuradan iğnemizi çıkaralım. Ve şimdi tekrar aynı buradaki yerden iğnemizi takıyoruz. Ve burada çıkmış olduğumuz boşluğun 1-2 sık iğne üstünden ve buradaki aynı hizadan iğnemizi geçirelim. Evet, gözümüzün birini şekillendirdik. Şimdi kaşımıza geçtik. Burada kaşımızı işlemeye başlayacağız. Şöyle hemen önümüzdeki boşluktan iğnemizi geçirdik ve bir sonraki boşluktan iğnemizi çıkardık. Aynı dudağını işlediğimiz gibi düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Bununla beraber 9 tane dikişimizi yapacağız burada kaşımız için. Evet, bir geriden batıyoruz. Bir önden çıkarıyoruz iğnemizi. Elde makine dikişi yapıyoruz yani. Bir geriden battık. Bir öndeki boşluktan çıktık. 9 kez bu işlemi tekrarlayacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. 8. Evet, 9. dikişimizi yaparken bu iğnemizi bir alt sıradaki sık iğnenin bir yanındaki bir altındaki boşluktan şu şekilde çapraz olacak şekilde dikişimizi yapalım. Kaşımızın ortasını şekillendiriyoruz şu an. Ve buradaki çaprazın bir üstünden aynı buradaki kaşımızın bitiş yerinden iğnemizi çıkardık. Ve burada ipimizi çıkarmış olduğumuz yerin bir altındaki sık iğnenin çaprazından yine iğnemizi çıkardık. Şimdi buradaki aynı boşluktan iğnemizi geçirdik. Şu şekilde şekillendiği zaman buraya doğru da bir V'ye ihtiyacımız var. Onun için hemen karşıdaki bir tane atlıyoruz. Diğer boşluktan iğnemizi taktık. Ve yine V oluşması için buradaki aynı boşluktan iğnemizi takıp çaprazından bu şekilde iğnemizi çıkarıyoruz. Ve şimdi
Yine aynı şekilde buradan iğnemizi geçirdik ve buradaki çıktığımız boşluğun bir yanından şuradan iğnemizi çıkarıyoruz. Evet, kaşımızın V yerini, ortasının birleşim yerini oluşturduk. Şimdi yine aynı buradaki gibi 9 tane buraya dikişimizi yapalım. Bir geriden batıyoruz, bir önden çıkıyoruz. Bu işlemi 9 kez tekrarlıyoruz. Evet, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 9'uncuyu yaparken gözümüze doğru ineceğiz. Bu bir gerideki boşluktan batalım. Ve 1, 2 altının aynı buradaki hizasından şuradan şu şekilde iğnemizi çıkarıyoruz. Aynı bu kaşımızın hizasından 1, 2 sık iğne 6 olacak şekilde iğnemizi çıkardık. Aynı hiza. 2 sıra 6. Evet, şimdi buradan sayıyoruz. Yine 1, 2 sıra altına dek gelecek. Ama arada 3 tane sık iğne atlayacağız. 1, 2, 3. Evet, 3 sık iğne atladık ve 2 sıra altına gelecek yer burası. 1, 2, 3. Şöyle sayalım, eşit olsun, bir sorun olmasın daha sonra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet. Buradan tığımızı, iğnemizi geçiriyoruz ve bir öndeki boşluktan çıktık. Şöyle yine bakalım eşitler mi? Şimdi buradaki boşluktan batıyoruz ve bu iğnenin bir altına gelen boşluktan değil, diğer boşluktan bir alt sırasından şöyle çapraz bir şekilde iğnemizi çıkaralım. Evet, bu şekilde iğnemizi buradan çıkardık. Şimdi iğnemizi buradan takıyoruz ve hemen bir altındaki boşluktan iğnemizi çıkarıyoruz. Şu karşı tarafla eşit olduğundan emin olalım. Bu şekilde aynı hizaya denk gelen yerden çıkarıyoruz ucumuzu. Ve şimdi şöyle kirpiklerimizi oluşturmak için önümüzdeki sık iğnenin bir yanındaki boşluktan buradan iğnemizi takalım ve bir önündeki boşluktan iğnemizi çıkardık. Bu şekilde kirpiklerimizi yapabiliriz. Yine bir tane geriye batıyoruz ve hemen altındaki buradaki boşluktan iğnemizi çıkaracağız. Şöyle iğnemizi şuradan çıkardık. Yine 4 tane, bununla beraber 5 tane kirpiğimiz olacak. Ve buradan çıkardıktan sonra yine çaprazından buradan iğnemizi takalım ve bir önündeki boşluktan iğnemizi çıkaralım. Uçlarımızı düzeltiyoruz. Yine buradaki bir gerideki boşluktan takarak bir alttaki boşluktan hemen altından bu şekilde
iğnemizi çıkardık. Ve yine önümüzdeki sık iğnenin üstündeki buradaki boşluktan iğnemizi taktık. Bu şekilde. Yine bir geriye batıyoruz ve hemen altındaki yerden sonuncu kirpiğimizi oluşturuyoruz. Şöyle. Şimdi burada bu şekilde çapraz bir dikişle başlamıştık gözümüzü oluşturmaya. Yine burada da aynı şekilde buradan hemen kenardan batıp bir sonraki sık iğnenin çaprazından bir üstünden iğnemizi çıkarıyoruz. Ve yine buradaki aynı battığımız yerden iğnemizi içe doğru çekiyoruz. Ve burada da ucumuzu düğümleyip kaybedeceğiz. Şöyle uçlarımızı daha sonra içinde düğümleyip kaybedelim. Şöyle yine ipin etrafından bir tur döndürüp aynı kırmızı ipte yaptığımız gibi ipimizi burada düğümleyelim. Fazlalık ucumuzu kesiyoruz. Ulaşması zor oluyor biraz tabii içine. Fazlalık olan uçlarımızı çantanın iç yüzünde içinden yürüterek bu çantaların artan uçlarını kaybediyoruz. Şimdi baş kısmı için bu şekilde ben çiçekler yaptım. 3 tane çiçek takacağım buraya. Ve bu çiçekleri nasıl yaptığımı da size anlatayım bir tanesinde. Şu şekilde 2 tane çiçeğimizi örüp buraya bağladım. Bu şekilde uçları arka yana çekerek. Şimdi çiçeğimizi nasıl ördüğümüzü hep beraber örüyoruz çiçeğimizi. Şöyle bir halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızı. Biraz fazla olsun uç. Şu şekilde sihirli halkamızı yaptıktan sonra tığımızı içinden geçirip ucumuzu çıkardık. Ve buraya 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tığımıza doluyoruz. Ve yine halkamızın içinden batarak ilmeğimizi dolayıp bu şekilde uzun bir ilmek çıkardık. 1, tığımıza doladık. 2, tığımıza doladık. 3. 3 tane üçlü fıstık yapıyoruz buraya. Hepsini bir seferde örüyoruz. Ve buraya yine 3 tane 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Eğer sizin kağıt ipiniz ince ise buradaki fıstık sayısını 3 değil 4 tane yapabilirsiniz. Kalınlıkları farklıysa kalın olanları üçlü fıstık yaparsınız. İnce olanları dörtlü fıstık yapabilirsiniz. Evet, 3 tane zincirimizi çektik ve yine sihirli halkanın içinden batıp ilmeğimizi çıkarıyoruz ve bu şekilde bir kaydırmamızı yaptık. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tığımıza doladık ve buradaki sihirli halkamızın yine içinden bir ilmek çıkardık. 1, tığımıza doladık. 2, tığımıza doladık. 3 tane ilmeğimizi çıkardık. Ve şu şekilde hepsini bir seferde örerek fıstığımızı yapıyoruz. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincirimizi çektik. Yine halkamızın içinden ilmeğimizi alarak kaydırmamızı yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, üçlü fıstığımızı yaptık. Hepsini bir seferde ördük. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Halkamızın içinden kaydırmamızı yaptık. 1, 2, 3 zincirimizi çektik.
tığımıza doladık. Biraz sıkıştırabiliriz. Halkamızın içinden 1, 2, 3 tane yine çıkarıyoruz ilmek. Hepsini bir seferde örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Kaydırmamızı yaptık. 3 zincir. Yine halkanın içinden 1, 2, üçlü fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik yine. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprağımız oldu çiçeğimizde. Ve ipimizi bu şekilde sıkıştırarak ortadaki boşluğumuzu olabildiğince küçültüyoruz. Katip örüyorsanız çok fazla çekiştirmeyin, kopmasın. 3 tane zincir çekmiştik. Yine halkanın içinden şöyle bir kaydırmayla sabitleyip bir tane zincirimizi çekelim. Evet, halkamızı şöyle sıkıştırarak olabildiğince kapatıyoruz ortadaki boşluğu. Evet, şimdi ipimizi buradan biraz uzun, çok da uzun olmasın, keselim. Buradan ilmeğimizi çıkaralım. Evet, daha ince uçlu bir tığ aldım. Daha rahat olur böyle gizlemesi. Ve buradaki birinci hemen trabzanın arkasından sihirli halkamızın ipini ortaya sıkıştırdıktan sonra bir düğüm atarak sabitleyelim burada. Ve şu şekilde fıstıkların altından, birinci fıstığın altından ipimizi bu şekilde geçiriyoruz. Ve bu ipimizi de buradaki fıstığımızın altından geçirelim. Şöyle içinden geçirdik. Bir fıstığımızın daha içinden geçirelim bunu. Evet, çiçeğimiz bu şekilde oldu. Şimdi 3 tane çiçek yapacaktık burada. Bunu da buraya bağlayacağız. Şimdi iç yüzüne çekerek çantanın. Evet, şuradan çantamızın içine doğru çekelim. Şöyle üstten sayalım. 1, 2, 3. sıranın altından buradan ipin birisini çantanın iç yüzüne doğru çekiyoruz. Ve hemen bir sık iğne yanından yine tığımızı geçirip diğer ipin ucunu da buradan iç yüze doğru çekelim. Evet, bu şekilde çektik. Şimdi burada ipimizi bağlayacağız. Şöyle 2 kez düğüm atalım. Ve bu uçlarımızı burada çantanın iç yüzünde sık iğnelerin altından geçirerek kaybedeceğiz. Şöyle. İki ucu da aynı yerden gizleyebiliriz. Ve çantanın içine astar dikecekseniz zaten bunlar görünmeyecek.
Yine de gizleyebildiğiniz kadar gizleyin içinde. Bu yeşil uçlarımızı da gizliyoruz yine aynı şekilde sık iğnelerin içinden. Şimdi buraya bir tane siyah ipimizle buradaki çiçeğimize takacağım çantanın ağzını, ama siz çıt çıt dikebilirsiniz ya da astarlayıp fermuar dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben siyah ipimizle şöyle bir halka yapıp şu şekilde ipimi sabitliyorum. Ve şöyle çantanın arka yüzünden tam da ortalayarak şuradaki sık iğnelerden birinden ilmeğimizi geçirelim. Ve buraya zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya yetecek kadar 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şöyle arada ölçün siz de çantanıza göre. Tam çiçeği bu şekilde saracak şekilde 15 tane yeterli olacak. Buradan eklemiş olduğumuz sık iğnenin bir yanından batarak kaydırma yapalım. Bir de zincir çekelim. Ve burada ipimizi kesiyoruz. Bu ucumuzu da çantanın iç yüzüne doğru çekerek iç yüzünde kaybedebiliriz. Şöyle. Evet, burada iç yüzünde kaybedelim. Şu şekilde çantamızı açıp kapatırken çiçeğimize takarız bunu. Evet, bir de çantamızı ördük, bitirdik. Ve şöyle ölçülerini vereyim ben size. Çantanın eni 19 santim oldu. Çantanın uzunluğu 19,5 santim oldu. Yani kare gibi bir çantamız oldu. 19'a 19 santim diyebiliriz. İsterseniz zincir sayılarını arttırarak daha büyük çantalarda yapabilirsiniz. Ya da zincir sayısını azaltarak küçük telefon çantası yapabilirsiniz. Yüzünü şekillendirip de aynı bu şekilde uygulayabilirsiniz. Ve bu şekilde farklı farklı renklerde örebilirsiniz siz de. 100 gram ip yeterli oluyor. Artan iplerinizle örülebilir. Çanta tarifimizin sonuna geldik. Kanalımdaki diğer çanta tariflerine de bir göz atın. Çok kolay, çok pratik çanta tariflerim var. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.